Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir örgü çalışması yapacağız. Buradaki görmüş olduğunuz renklerimle yapacağımız örgü çalışmasına bayılacaksınız. Hazırsanız hemen başlamak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Buradaki renklerim bakın lila, sarı ve krem. Tek renk ile çalışacağız. 3 milimetrelik tığım var. Ucum bu şekilde. Hazırsanız başlayalım. Evet, şimdi krem rengi ipimi alarak başlıyorum. Başlangıç zincirimi çekiyorum ve sıkılıyorum. Bu şekilde sıkıştırıyorum. Şimdi üzerine toplamda 18 tane zincir çekiyorum. 1 şöyle 2 3 4 5 devam ediyorum. 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane buraya zincirimi çektim. Eğer kalın ip ile çalışıyorsanız 15 zincir çekebilirsiniz. İpiniz ince ise 20 zincir çekebilirsiniz. İpinizin kalınlığına göre zincir sayısı değişmektedir. Burada 18 tane zincirimi çektim. Bu kısmı tutuyorum. Bakın bu son yaptığım kısmı tutuyorum. Üzerine 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane zincir çektim. Tığımın başına ip sardım. Bakın tuttuğum zincirin içerisinden girip buraya ikili trabzan yapıyorum. Yani çift kroşe yapıyorum. Şurada 2 tane çift kroşe yapmış oldum. İkili kroşe de diyebiliriz. Başını doladım. Hemen yanındaki zincirden girdim. İkili kroşe yaptım. Yani ikili trabzan. Bu şekilde zincirimin sonuna kadar ilerliyorum. Bunu zincirin sonuna kadar yapıp geliyorum. Evet, kamera arkasında trabzanlarımı tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane ikili trabzan yaptım. Yani ikili kroşe yaptım. Arkadaşlar şimdi sıranın sonunda bu kısımdan dönüyorum. 3 tane zincir çektim. Arka tarafına döndüm. Tığımın başına bir kere ip sardım. Bakın buradaki dikişlerimin buradaki tek ilmeklerinden geçeceğim. İlkini geçiyorum. Bakın buraya batmıyorum. Yanındakine, yani bu ikinci trabzanın, bakın 1 2, bu ikinci trabzanın tepesinden şöyle arkadaki tek ilmeğinden girip buraya ikili trabzan yapıyorum. Yani ikili kroşe. Başını doladım. Yanından giriyorum. İkili kroşe. Yanından giriyorum. İkili kroşe. Burada arkadaşlar bu şekilde girmeyeceğiz. Arkada kalan bu tek ilmekten girip sıramızın sonuna kadar gideceğiz. 9 tane yapacağız. 1 2 3 4 5 tane oldu. Şöyle 6 7 8, bakın 9 tane yaptım. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane yaptık. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çektim. Dibindeki bu kısımdan giriyorum ve ilmek alıp kaydırma yöntemiyle kaydırdım. Tığımın başına ip doladım. Bakın hiç sıra atlamadan devamında olan ilmekten girip buraya ikili trabzan yapıyorum. Yine 9 tane de bu tarafa yapacağız. İkili trabzan 2 oldu. 3 4
5, 6, 7, şöyle 8. Bakın 8 tane yaptım. Şu kenardaki kenar trabzanını unutmayın. Tığımın başına ip sardım. Bakın bu kenardakini de normal olarak alıyorum. Düz bir şekilde örüyorum. Buraya da ikili kroşe yaptım. Bir ne yaptığımıza bakalım. Bakın bu sıramızı bu şekilde oluşturduk. Burada 9 tane ikili trabzan, yani 9 tane ikili kroşe var. Bu tarafta da 9 tane var şu kısma kadar. Burada da 15 zincir var. Şimdi kenardan dönüyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Ön tarafına geldim. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Bakın bu ilkini atlıyorum. Bu ikincisinin arkada kalan tek telinden girip buraya ikili trabzan yapıyorum. Burada 9 tane yapalım. Şu zincire gelene kadar yapıyoruz. 2, 4, 5, şöyle 6, 7, 8, bakın şu 9. Şurada bir tane kalıyor. Şuna da batmayı unutmayın. 9 tane buraya ikili trabzan yaptım. Şimdi buradaki zincirin içinden giriyorum ve buraya sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 tane yaptık arkadaşlar. Tığımın başına bir kere ip sardım. Bakın şu görmüş olduğunuz bu trabzan var ya, şu. Bunun arkadaki tek telinden giriyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Hiç atlamıyorum. 9 tane ikili trabzanımı yaparak ilerliyorum. Bakın 3 tane oldu. Sakın şunu karıştırmayın. Bu zincir. Bunun haricinde 3 tane ikili kroşe yapmış oldum. Bu şekilde ilerliyorum sıranın sonuna kadar. İki, 4, 6, 8 tane yaptım. 9'uncuyu da bakın kenar ilmeğim. Onu düz bir şekilde alıp kenarımı da bu şekilde çıkartıyorum. 3 tane zincirle diğer tarafa döndüm. Şöyle göstereyim ne yaptığımızı bu sıramızda bakın. Modelimiz taban hariç 2 sırada ilerliyor. Şimdi bundan sonrası modelin tekrarı. 3 zincirle arka kısma dönmüştük. Aynı işlemi yapıyoruz. Bakın ilkini geçiyorum. İkincisinden girdim. Devam ediyorum. 3, 4, 5, 6, 7, bakın şurada kalanları unutmayın. 8, bakın şurada bir tane kaldı. O da 9. 9 tane ikili trabzan, yani ikili kroşe yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çektim. Bakın 15 tane zincirimi bu şekilde çektim. Bunu nasıl yapacağım? Tığımın başına bir kere ip sardım. Hemen şu karşıdaki trabzanı atlıyorum. İkili kroşeye atlayıp üzerine bir tane daha ikili kroşe yapıyorum. Bakın şu kısım değil. Şu var ya, bakın şu. Onun arkadaki tek telinden giriyorum ve buraya yapıyorum. Arkadaşlar bu şekilde. Şimdi devam ediyorum. İkili trabzan.
ve ikili trabzan. Sıra sonuna kadar arkadaki tek ilmeklerden ikili kroşelerimizi yani ikili trabzanlarımızı yapalım. Sayalım: 2, 4, 6, 8. 9.'su da kenar trabzanım. Kenara giriyorum. Buradan da çıkartıyorum. 1, 2, 3 zincirle modelimi döndürüyorum. Şimdi model tekrara başladı. Tekrar etmeye başladı. Bakın ilk ilmeği geçiyorum. İkincinin buradaki ilmeğinden girip buraya ikili trabzan yapıyorum. Buraya hızlı bir şekilde 9 tane tamamlıyorum. Baştaki zincirimi de sayıyorum. Bu birincisi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın 9.'su da şuradaki tek kalan. Onun da tepesinden girelim. Ve 9 tane trabzan yaptım. Şimdi buradaki zincirime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakın sık iğne yapıyorum. 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane bakın burada yaptım. Tığımın başına ip sarıp şuradaki ilk trabzanın arkadaki bu tek telinden giriyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Devamında da aynı işlemleri tekrarlıyorum. Hızlı bir şekilde burayı yapayım ben. Sıra sonuna kadar. İki, 4, 6, 8 tane oldu. 9.'su da kenar trabzanım. Kenara da bir tane yapıyorum ve 9 tane oluyor. Burada toplamda 9 tane var. Şöyle göstereyim. Şimdi 3 tane zincirle kenarımı dönüyorum. Bakın. Şöyle gösteriyorum size. Şimdi model bundan sonra yine devam ediyor. Aynı şekilde yapıyoruz. Taban hariç. Modelimiz 2 sırada kendini tekrarlıyor. Buraya kadar geldiğimiz zaman tekrar 15 tane zincir çekiyoruz ve karşıdaki bu kısmı atlıyoruz. Yine 9 tane trabzan yaparak bir sonraki sıraya dönüyoruz. Modelimiz taban hariç 2 sırada tekrarlıyor demiştik. Ben bunu bu şekilde şimdi büyütüp böyle istediğim uzunluğa gelene kadar yapıp örüp geliyorum. Arkadaşlar ben şöyle çalışmamı yaptım, tamamladım. Benim istediğim boyut bu şekilde. Ben 2-3 yaş aralığındaki kız çocukları için yaptım ama siz daha büyük birisi için yapacaksınız. Kendi baş çevrenizi ölçerek daha büyük uzunlukta çalışabilirsiniz. Şöyle sayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Toplamda 20 tane arkadaşlar var şunlardan. Hatta şöyle sayalım, enini boyunu, sizlere de bir şeylik olsun, netlik olsun. Sayalım. Bakın eni 12 santimetre. Boyu da arkadaşlar şuradan 40 santim, 38 santimetre. Evet, en boy oranı 12'ye 38 santimetre. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Baş çevrenizde ölçüp o kadar uzunlukta yapabilirsiniz. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bunları iç içe geçireceğiz. Burayı iyi izleyin. Başlangıçtaki ilk yapmış olduğum halkayı alıyorum. Tığımı geçiriyorum. Bakın. Sonra bir üstteki halkayı ilk olanın içinden geçirip bu şekilde yukarıya doğru atıyorum. Üçüncüsünü alıyorum. İkincinin içinden geçiriyorum. Bakın bu şekilde böyle örgü görüntüsü oluşuyor. Bunu tuttum. Bir üst sıradaki kısmı alıp bunun içinden geçiriyorum. Tekrardan aynı işlemi tekrarlıyorum. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar yukarıya kadar yapıyorum. Çok basit. Hiçbir zorluğu yok. Yaptıkça bu şekilde sağından solundan çekiştirin.
Bakın içinden geçirdim. İçinden geçirdim. Bu şekilde başa kadar yapalım. Ben başa kadar görmüş olduğunuz gibi yaptım. Bütün örgülerimi bu şekilde ördüm. Şimdi bakın arkadaşlar, şöyle bir kere daha yakından göstereyim. Bu kısımla şu görmüş olduğunuz kısmı bu şekilde birleştirmemiz gerekiyor. Buraya bir düğme dikebilirsiniz. Başınıza taktığınız zaman arkadaşlar böyle bir görüntüsü olacak. Buraya bir düğme dikebilirsiniz veya düğmeniz yoksa da ben size örgü düğme yapılışını şimdi göstereceğim. Hemen ipimi alıp göstereyim hatta. Hızlıca bir örgü düğme yapalım. İpimi alıyorum. Bir tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Birinci zincire dönüp battım. Kaydırdım. Şimdi bu zincirimin içerisine sık iğne yapıyorum. Sayısı yok. Ne kadar alıyorsa o kadar sık iğne yapalım. Dolduralım içerisini. Bakın, sıkıştırarak içini arkadaşlar dolduruyorum. Bakın. Başlangıç kısmına geldim. Devam ediyorum. Yapmış olduğum sık iğnelerin üstünden tekrar sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sık iğneler yaparak etrafını döneceğiz arkadaşlar. Bir süre sonra burada ilmekler birikecek ve kalınlaşacak. İpi keseriz. Bu şekilde hızlıca dönelim. Bakın, sürekli sık iğne yapıyorum. Hiçbir şekilde durmuyorum. Kalınlaşıyor görmüş olduğunuz gibi. Hızlıca bu düğmeyi istediğiniz başka çalışmalarda da kullanabilirsiniz. Bakın, kalınlaştıkça düğmemiz daha güzel olmaya başladı. Evet, bakın. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şurada bir yerden girip ilmeğimi kaydırdım. Bir tane zincir çekip bunu kesiyorum. Örgü düğmemiz hazır. Şimdi iki tarafını arkadaşlar şöyle birleştirmek için buraya düğmemi dikiyorum. Bu şekilde düğmemi görmüş olduğunuz gibi şöyle dikelim. Birkaç kere buradan dikerek girip çıkıyorum. Örgü düğmemi de diktim. Çalışmamı şimdi tamamladım. Bu görmüş olduğunuz saç bandını kendinizin veya bir kız çocuğunun başına taktığınız zaman bu şekilde taktığınız zaman hemen arkadan buradan bu düğmesini takıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın, çok güzel oldu gerçekten. Şöyle göstereyim.